Merhabalar, ben Uğur Amurpet. WorkCube bünyesinde developer olarak çalışmaktayım. Bu videoda sizlere WorkCube Catalyst Upgrade sistemini ve Upgrade sistemine geçişte yapmanız gereken ayarları anlatacağım. WorkCube Catalyst Upgrade sisteminden önce Catalyst'in son sürümünü kullanmak için sunucunuza girip Source Tree'yi açıp Source Tree üzerinden sisteminizi pull etmeniz ve ardından VRO scriptlerini çalıştırmanız gerekiyordu. Bu işlem artık geride kaldı. Bu uzun yöntem yerine WorkCube Catalyst Upgrade sistemini kullanarak sisteminizi WorkCube'un haftalık olarak çıkarttığı sürümlere güncelleyebilirsiniz. Upgrade sistemine geçişte yapmanız gereken birkaç önemli ayar var. Bunları da ekranlar üzerinde görelim. Catalyst Upgrade sistemi ayarlarına giriş yapmadan önce CFGit isminde bir custom tagimiz var. Bunu dijital arşivden indirmemiz gerekiyor. Dijital arşive geliyorum. Dijital arşivde filtreleme butonuna tıkladığımda açılan pencerede filtre alanına CFGit yazıyorum. CFGit RAR dosyasını indir butonuna tıklayarak indiriyorum. Ardından bunu masaüstüme taşıyorum. RAR dosyasını masaüstüme aldıktan sonra sağ tıklayarak kopyalıyorum. Ardından ColdFusion'un kurulu olduğu dizine gidip ColdFusion'un içerisindeki CFusion klasörüne giriyorum. www.root klasörüne tıklıyorum ve web.inf'nin altındaki classes klasörüne gelip bu dosyayı buraya yapıştırıyorum. Ardından bu dosyayı buraya çıkartmam gerekecek. Sağ tıklayıp buraya çıkart butonuna tıklıyorum ve içerisindeki klasörü buraya çıkarttığını görüyorum. Ardından cfgit.rar dosyasını direkt silebilirim. Artık burayla bir işim kalmayacak. Bu pencereyi kapatabilirim. Cfgit rar dosyasını ilgili dizine çıkardıktan sonra tarayıcımı açıyorum ve ColdFusion login ekranına geliyorum. Kullanıcı adı şifremi yazdıktan sonra login oluyorum. Login olduktan sonra ColdFusion menüsünü açıyorum. Ardından Extensions linkine tıklıyorum ve Tab menüden CFX Tags'a tıkladığımda gelen ekrana yeni bir Java CFX'ini kaydediyorum. Bunun için Register Java CFX butonuna tıklıyorum. Gelen ekranda tag name olarak CFX CFGit ismini yazıyorum. Class name'ini com.workcube.javascope.cfgit olarak belirliyorum ve ardından Submit butonuna tıklıyorum. Submit butonuna tıkladığımda ben önceden kaydettiğim için yeniden kayıt yapmıyorum. Şuradaki listeye custom tag'imin gelmiş olduğunu görüyorum. Ardından burayla da olan işimi bitiriyorum ve bu ekranı kapatıyorum. Şimdi yapmam gereken custom tag ile ilgili bütün ayarlarımı bitirdikten sonra source tree'imi açıyorum. Param CFC dosyama sağ tıklıyorum ve Show in Explorer seçeneğine tıklayarak dosyanın dizinine gidiyorum. Param CFC seçili olarak geliyor. Ben de sağ tıklayıp kopyalıyorum ve masa üstüne yedekliyorum. Masa üstüne yedekledikten sonra param CFC'mi discard edebilirim. Discard ettikten sonra da bir sonraki işleme geçiyorum. Yine Source Tree'yi açıyorum. Ardından Remove menüsü altındaki Origin'e tıklıyorum. Origin branch'ının altında Projects branch'ına geliyorum ve burada Upgrade Start branch'ını buluyorum ve sistemimi ona geçiriyorum. Biz Catalyst v16.workcube.com'da Upgrade sistemini kullandığımız için yeniden Upgrade Start branch'ına geçmiyorum. Sizler Upgrade Start branch'ına geçtikten sonra sisteminizin yer aldığı dizine gidip burada dsn.txt isminde bir dosya oluşturmanız ve az önce yedeklediğimiz param CFC'deki dsn bilgisini buraya yazmanız gerekiyor. Bizde bu bilgi Catalyst v16 olarak buraya girilmiş durumda. Buraya kadarki tüm işlemlerimi tamamladıktan sonra yeniden tarayıcımı açıp WorkCube sistemine giriş yapıyorum ve kontrol paneli butonuna tıklayıp sistem menüsü altındaki bakım linkine tıklıyorum. Açılan ekranda WorkCube Upgrade ismindeki objeyi açıyorum. Import New Version Scripts butonuna tıklıyorum. Yeni gelen objeler
içeriye import ediliyor. Import New Version Scripts butonuna tıkladıktan sonra daha önce çalıştırıldığına dair uyarı alıyorum. Tamam'a basıyorum ve All Scripts butonuna tıklıyorum. Burada çalıştırılması gereken objeleri videonun açıklama kısmında biz size liste olarak vereceğiz. Siz de o scriptleri listeden seçerek en altta yer alan eksik DB scriptlerini çalıştır butonuna tıklayarak eksik scriptleri çalıştıracaksınız. Tüm VRO scriptlerini çalıştırdıktan sonra yeniden kontrol paneline tıklıyorum. Sistem menüsü altındaki genel ayarlar menüsüne gidiyorum. Açılan ekranda sistem parametre ayarları menüsüne tıkladıktan sonra sistem parametre ayarları sayfasına geliyorum. Burada params dosyanızda yer alan bütün parametrelerin listesi yer almak zorunda. Bizde default olarak gelen ayarlar bunlar. Bu default ayarları az önce yedeklediğimiz params dosyanızdaki ayarlara göre yeniden düzenleyebilirsiniz. Düzenleme işlemini yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor. Devam et tuşuna bastığınızda sisteminiz yeniden başlatılacak ve kullanmaya devam edebileceksiniz uyarısını alıyorsunuz. Tamam'a basıyorsunuz. Tamam butonuna bastıktan sonra sistem restart ediliyor ve sizi tekrar ana sayfaya atıyor. Upgrade sistemine geçmek için yapılması gereken bütün ayarları tamamladınız. Ardından sadece yapmanız gereken soru işareti butonuna tıklamak ve sürüm notları linkine tıkladıktan sonra açılan pop-up'tan size uygun sürümü seçmek oluyor. Bu ekranda güncel sürüm bilgilerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Halihazırda WorkCube'ün çıkarmış olduğu son sürümü görebiliyorsunuz ve WorkCube'ün çıkarmış olduğu bütün önceki sürümlerin de listesini görebiliyorsunuz. Dilerseniz sürümlerin üstüne tıklayarak sürümle gelen bütün özellikleri bu şekilde liste halinde görebiliyorsunuz. Ben sistemimi son sürüme yükseltmek istiyorum. 19.5.2 sürümündeyim. 19.5.3 sürümüne upgrade olmak istiyorum diyorsanız upgrade butonuna tıklıyorsunuz. Gelen ekran WorkCube Upgrade ana ekranıdır. Burada sol tarafta sürüm bilgilerinizi, sağ tarafta hangi sürüme geçeceğinizi görebiliyorsunuz. Burada 2 adet uyarı mevcut. Sürümü yükselt butonuna tıkladığınızda WorkCube bakım moduna geçecek ve WorkCube'i kimse o anda kullanamayacak duruma gelecek. İkinci bir uyarısı sistemde aktif olan 11 kullanıcının oturumları sonlandırılacak. Şu anda sistemde 11 kullanıcı mevcut ve hepsi birden oturumları düşürülerek sistemden atılacak. Bu uyarıları okuduğunuza dair checkbox'ı işaretledikten sonra sürüm yükselt butonuna tıklıyorsunuz. Burada Git kullanıcı adınızı ve Git şifrenizi girdikten sonra devam et butonuna tıklayarak sürüm yükseltme işlemine devam edebilirsiniz. Bitbucket'ta kullanmış olduğunuz kullanıcı adını buraya yazdıktan sonra alt tarafa da şifrenizi yazıyorsunuz. Ardından devam et butonuna tıklayarak upgrade işleminize devam edebilirsiniz. Yeni sürüme geçtiğinizde dosyalarınız Git ortamından indiriliyor ve pull işlemi başlatılıyor. Burada Git ortamından gerekli pull işlemi yapılıyor ve sizi 19.5.3 branch'ına yani 19.5.3 sürümüne yükseltmiş oluyor. Ardından burada devam et butonuna tıklayarak veri tabanı güncelleme ekranına geliyorsunuz. Burada yeni sürümle birlikte gelen bütün VRO scriptlerinin listesini görüyorsunuz. Burada da toplamda yeni sürümde 4 tane VRO scripti gelmiş. Bunları da devam et diyerek hepsini birlikte çalıştırabiliyorsunuz. Burada bütün scriptlerin başarıyla çalıştığına dair listemi görüyorum. Ardından devam et butonuna tıklayarak artık upgrade işleminin son basamağına geliyorum. Bu ekranda şu anda güncellediğim sürümün bilgilerini görüyorum. 19.5.3 sürümüne geçtiğimi ve bu sürümün 20.05.2019 tarihinde yayınlanmış olduğunu görüyorum. Alt tarafta 2 adet yine uyarımız var.
WorkCube Catalyst sürümünüz başarıyla güncellendi diyor. Artık sistemim en güncel sürüme yükseltildi. Devam et tuşuna bastığınızda sisteminiz yeniden başlatılacak ve kullanmaya devam edebileceksiniz diyor. Bu uyarıları okuduğuma dair olan checkbox'ı işaretliyorum ve devam et butonuna tıklayarak artık sistemimi yeniden çalışabilir hale getiriyorum. Yükseltme işleminiz tamamlandıktan sonra sisteminizi kaldığınız yerden kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu videoda Catalyst Upgrade sistemini ve Upgrade sistemine geçişte yapmanız gereken ufak ayarları gösterdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.